Hoş geldin. Şu an burada olmam bir tesadüf değil. Eğer bu kelimeler kulağına ulaşıyorsa, muhtemelen yıllardır içinde taşıdığın, adını koyamadığın o tuhaf uyumsuzluk hissine bir cevap arıyorsun. Belki de hayatın boyunca hep bir dışarıdaki oldun. Başkalarının kolayca uyum sağladığı o kalıplar sana hep dar geldi. Sahte gülüşler, yüzeysel sohbetler, sadece yalnız kalmamak için kurulan o mecburi ilişkiler. Bunlar senin ruhunu beslemek yerine onu yavaş yavaş zehirledi, değil mi? Carl Jung, senin gibi ruhlar için çok özel bir tanımdan bahseder. Nadir ruhlar. Onlar gerçeği konfora tercih edenlerdir. Onlar yarım yamalak sevemezler. Ve evren bu ruhları gerçek aşka, yani o doğru kişiye hazırlamadan önce onları çok özel, bazen de çok acı verici bir eğitimden geçirir. Bugün o eğitimin ilk aşamasındayız. Belki de en zor olanında. Hazırsan derin bir nefes al. Çünkü duyacakların bugüne kadar kusur sandığın şeyin aslında bir davet olduğunu sana gösterecek. Her şey o derin ve keskin ayrılıkla başlar. Jung buna kolektif bilinç dışından kopuş der. Ama biz buna senin hissettiğin haliyle kalabalıklar içindeki yalnızlık diyelim. Hatırla, o kalabalık odayı hatırla. Herkes gülüyor, kadehler tokuşturuluyor, flörtler havada uçuşuyor. İnsanlar birbirinin kopyası cümlelerle anlaşıyor gibi görünüyor. Ama sen oradasın ve sanki aranızda görünmez, camdan bir duvar var. Onların dilini konuşuyorsun ama ruhun o frekansı yakalayamıyor. O an kendine şunu sordun. Bende bir sorun mu var? Neden herkes gibi basit olamıyorum? Neden sadece akışa kapılıp gidemiyorum? Dinle beni. Sende bir sorun yok. Tam tersine, evren seni o sürüden ayırmak zorunda. Çünkü bir kartal, serçelerin sürüsüyle uçarak kanatlarının gücünü keşfedemez. Bu yalnızlık, seçilmiş bir yalnızlık değildir çoğu zaman. Sana dayatılmış gibi gelir. Arkadaşların evlenir, mantıklı ilişkiler kurar, toplumun yazdığı o güvenli senaryoyu oynarlar. Sen ise o senaryoyu eline aldığında repliklerin sana ait olmadığını hissedersin. Toplum sana der ki, standartlarını düşür, çok seçicisin, yalnız kalacaksın. Ama Jung bize fısıldar. Bu bir ceza değil, bu bir bireyleşme çağrısıdır. Eğer henüz kendi ruhunun derinliklerine inmeden, sırf yalnızlıktan korktuğun için birine tutunursan, o ilişki senin sığınağın değil, hapishanene dönüşür. Evren seni o sahte konfor alanından çekip alıyor. Seni yalnız bırakıyor, evet. Bazen aylar, bazen yıllar süren bir boşluk. Neden biliyor musun? Çünkü kendi sesini ancak dış dünyanın gürültüsü tamamen kesildiğinde duyabilirsin. Bu aşamada hissettiğin o kırılmışlık hissi aslında bir yanılsama. Sen kırılmıyorsun, sen soyuluyorsun. Üzerine yapışmış olan ailenden, kültüründen, geçmişinden gelen o başkası olma maskeleri soyuluyor. Ve evet, deri değiştirmek acı vericidir. Çıplak kalmış gibi hissedersin, savunmasız. Ama unutma, gerçek aşk iki maskenin birbirini öpmesi değildir. Gerçek aşk iki çıplak ruhun karşılaşmasıdır. Ve sen henüz kendi çıplaklığınla, kendi hiçliğinle barışmadan bir başkasının gerçeğini kaldıramazsın. Bu yüzden şu an içinde bulunduğun o sessiz odanın kıymetini bil. O boşluk senin temizlenme alanın. Seni bekleyen o büyük karşılaşma için evrenin seni sterilize ettiği karantina odası. Yalnızlığından kaçma. Onu bir eksiklik olarak görme. Onu bir yüksek standardın bedeli olarak gör. Çünkü sen sahte bir doluluktan gerçek bir boşluğu tercih edebilecek kadar cesur bir ruhsun. Ve bu sadece ilk adımdı. Çünkü yalnızlıkla barıştığında evren sana ilk sınavını gönderecek. Seni büyüleyen, seni tam kalbinden vuran o sihirli aynayla karşılaşacaksın. Ama dikkat et, her parlayan şey altın değildir. Ve sonra o an gelir. O uzun, buz gibi ıssız yalnızlık çölünde yürürken birdenbire karşınıza biri çıkar. Öyle sıradan bir karşılaşma değildir bu. Sanki evrenin saati durur. Odaya girdiği anda atmosfer değişir. Göz göze gelirsiniz ve omurganızdan aşağıya o tanıdık ürperti yayılır.
İçinizden bir ses mantığınızı susturup haykırır. İşte o, yıllardır beklediğim, ruhumun dilini bilen o kişi. Konuşmaya başlarsınız. Cümleleri sanki sizin zihninizden okuyor gibidir. Sizin korktuğunuz yerde o cesurdur. Sizin sustuğunuz yerde o konuşur. Sanki o güne kadar eksik olan yarınız etten kemikten bir bedene bürünmüş ve karşınıza dikilmiştir. Buna ilk görüşte aşk dersiniz. Buna kader dersiniz. Buna ruh ikizi dersiniz. Ama Carl Jung buna çok daha farklı, çok daha sarsıcı bir isim verir. Kendinle karşılaşma. Dinle beni. Şu an hissettiğin o devasa çekim, o baş döndürücü tatku aslında tamamen o kişiyle ilgili değil. Sen o kişiye aşık olmuyorsun. Sen o kişinin sana tuttuğu aynada gördüğün kendine ait o kayıp parçaya aşık oluyorsun. Jung psikolojisinde buna anima ve animus denir. Her erkeğin içinde henüz keşfedilmemiş, bastırılmış bir kadın yani anima vardır. Duyguları, sezgileri, şefkati ve her kadının ruhunun derinliklerinde uyanmayı bekleyen bir erkek yani animus yatar. Gücü, kararlılığı, mantığı, yön veren tarafı. Yıllarca toplum, aile veya yaşam koşulları yüzünden bu parçanızı karanlıkta bıraktınız. Onu yok saydınız. Ve şimdi karşınızda duran o kişi sizin karanlığa ittiğiniz o parçayı o kadar parlak bir şekilde temsil ediyor ki büyüleniyorsunuz. Bir örnekle anlatayım, gözünde canlandır. Hayatı boyunca hep başkaları ne der diye yaşamış, karar almaktan korkan, nazik ama ürkek bir kadın düşünün. Bir gün karşısına kendinden emin, gür sesli, girdiği ortamda hükmeden, hayır demeyi bilen bir adam çıkar. Kadın ona tapar. O benim kahramanım der. Beni koruyup kollayacak kişi o. Ama aslında kadın o adama mı aşıktır? Yoksa yıllardır kendi içinde bastırdığı, ortaya çıkarmaya cesaret edemediği o güçlü kadına mı, yani kendi animusuna mı? Ya da tam tersini düşünün. Çocukluğundan beri erkekler ağlamaz, güçlü olmalısın diye büyütülmüş, duygularıyla bağı kopuk, sert mizaçlı bir adam düşünün. Bir gün karşısına dünyanın en şefkatli, en duygusal, gözleri nemli bir kadın çıkar. Adamın dizlerinin bağı çözülür. O bir melek der. Beni iyileştirecek. Adam kadına mı aşıktır? Yoksa ruhunun zindanına hapsettiği, ağlamasına izin vermediği o küçük çocuğa mı, yani kendi animasına mı? İşte evrenin en büyük illüzyonu ve en büyük dersi buradadır. Bu kişiyi hayatınıza bir kurtarıcı gibi çekersiniz. O boşluğu doldursun istersiniz. Ama bu ilişki çoğu zaman bir peri masalı gibi başlasa da hüsranla bitmeye mahkumdur. Neden biliyor musun? Çünkü hiç kimse bir başkasının ruhundaki boşluğu sonsuza kadar taşıyamaz. Hiç kimse bir tanrı ya da tanrıça değildir. Herkes sadece insandır. Zaman geçer. O büyülü ayna çatlamaya başlar. O çok güçlü sandığın adamın da zayıf anlarını görürsün ve hayal kırıklığına uğrarsın. O melek sandığın kadının da kaprislerini, öfkesini görürsün ve değişti dersin. Oysa onlar değişmemiştir. Sadece senin onlara yüklediğin o ağır mükemmelliyet kostümü üzerlerinden düşmüştür. Yansıtma bittiğinde geriye sadece çıplak gerçek kalır ve bu an genellikle büyük bir acıyla gelir. Beni kandırdı dersiniz. Yanılmışım dersiniz. Ama hayır, yanılmadın. Bu bir hata değildi. Bu evrenin sana gönderdiği zorunlu bir dersti. O kişi bir haberciydi. Sana gelip şunu fısıldadı. Bak, bende hayran olduğun bu özellikler aslında sende de var. Sadece gömülü. O gücü, o şefkati, o yaratıcılığı benden bekleme. Onları kendi içinde uyandır. Eğer bu karşılaşmayı doğru okuyamazsan, hayatın boyunca bir aynadan diğerine koşar durursun. Bir ilişkiden çıkar, diğerine girersin, hep aynı tamamlanma hissini ararsın ama her seferinde ellerin boş kalır. Ama eğer durup, bu kişide beni bu kadar çeken şey ne diye sorarsan ve o cevabı, belki gücü, belki hassasiyeti, belki özgürlüğü kendi içinde inşa etmeye başlarsan, işte o zaman büyü bozulur ama gerçek başlar. Artık o kişiye beni tamamla diye yalvarmazsın. Ona sadece olduğu kişi için, kusurları ve güzellikleriyle bir insan olduğu için bakabilir misin? Yansımanızı değil,
karşınızdaki ötekini sevebilir misiniz? Bu aşama ham aşığın olgun bir ruha dönüşmeye başladığı eşiktir. Ancak uyarayım, aynadaki görüntüyü aşıp kendi içindeki eksik parçaları tamamlamaya başladığında karşına daha sinsi, daha karanlık bir düşman çıkacak. Dışarıdaki aynalar kırıldığında içerideki gölge uyanır. Ve emin ol, o gölge senin gerçek mutluluğa ulaşmaman için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şimdi kendi kendimizi nasıl sabote ettiğimizin o karanlık hikayesine girmeye hazır mısın? Aynalar kırıldı, yansıtma bitti. Ve diyelim ki o illüzyonların ötesinde gerçekten seninle uyumlu, seni olduğun gibi seven, güvenli ve gerçek bir aday belirdi ufkunda. Her şeyin mükemmel olması gerekir, değil mi? Yıllardır dua ettiğin o huzur kapına gelmiştir. Ama tam o anda mantıksız bir şey olur. Kalbinin sevinçle çarpması gereken yerde midene bir yumru oturur. İçinde tarif edilemez bir kaçma isteği uyanır. O kişi sana mesaj atar, elin gütmez cevap vermeye. Sana şefkat gösterir, sen boğuluyorum dersin. Her şey yolundadır ama sen durmadık yere bir sorun icat edersin. Geçmişi deşersin, gereksiz kıskançlıklar yaratırsın ya da aniden hiçbir sebep yokken buz gibi soğursun. Kendine şaşırırsın. Ne yapıyorum ben? Neden mutlu olamıyorum? Carl Jung buna ruhsal yolculuğun en tehlikeli aşaması der. Gölgeyle yüzleşme. Senin içinde doğduğun günden beri biriken korkuların, reddedilmelerin, travmaların ve sevilmeye layık değilim inançlarının saklandığı bir karanlık mahzen var. Jung buna gölge, the shadow der. Gölge değişimi sevmez. Gölge bildiği acıyı, bilmediği mutluluğa tercih eder. Senaryo şöyledir. Sen yıllarca toksik, seni üzen, seni terk eden insanlara alıştın. Bilinç dışın için aşk demek, mücadele etmek, acı çekmek, kovalamak demekti. Şimdi karşına seni üzmeyen, dengeli, huzurlu biri çıktığında gölgen panikler. Çünkü bu huzur ona yabancıdır. Ona sıkıcı gelir. Sana fısıldamaya başlar. Bu işte bir iş var, bu kadar iyi olamaz, kesin beni kandırıyor ya da sonunda beni terk edecek, en iyisi o beni terk etmeden ben onu terk edeyim. Buna psikolojide self-sabotage yani kendi kendini sabote etme denir. Çok çarpıcı bir hikaye anlatayım sana. Bir danışanım yıllarca hep ulaşılmaz adamların peşinden koştuktan sonra ona gerçekten değer veren nazik bir adamla tanışmıştı. İlk haftalar rüya gibiydi. Ama 3. hafta kadın bana geldi ve ondan ayrılacağım dedi. Neden diye sordum. Bilmiyorum dedi. Çok düz, çok sakin, hiç heyecan yok. Sanırım ona aşık değilim. Oysa gerçek başkaydı. Kadının heyecan sandığı şey aslında kaygıydı. Huzur ona o kadar yabancıydı ki kaosun yokluğunu aşkın yokluğu sanıyordu. Gölgesi onu o güvenli limandan koparıp tekrar o bildik fırtınalı denizlere atmak istiyordu. Çünkü fırtına onun eviydi. Gerçek aşk şuna benzer. Karanlık, tozlu, yıllardır havalandırılmamış bir odadasın. Odanın perdeleri sıkımsıkı kapalı. İçerisi o kadar karanlık ki etraftaki tozu kiri görmüyorsun. Odam temiz diyorsun. Sonra biri gelir ve perdeleri sonuna kadar açar. İçeriye muazzam sıcak bir güneş dolar. Yani gerçek sevgi. Ama o ışıkla birlikte ne olur? Yıllardır halının altına süpürdüğün o toz zerrecikleri, havada uçuşan kirler, köşelerdeki örümcek ağları hepsi görünür hale gelir. İşte o an bir seçim yaparsın. Ya odayı temizlemeye başlarsın ki bu zordur, yorucudur, emek ister ya da ışığa küfredip perdeleri tekrar kapatırsın. Sen gelmeden önce odam temizdi, sen geldin ortalık kirlendi dersin. Sabotaj budur. Gerçek sevgi senin içindeki iyileşmemiş yaraları tetikler. Seni savunmasız bırakır, zırhlarını indirtir ve senin egon zırhsız kalmaktan ölesiye korkar. O yüzden şu an birinden kaçıyorsan, birine durmadık yere öfkeleniyorsan ya da ben ilişkiye hazır değilim yalanının arkasına saklanıyorsan, dur ve kendine şu soruyu sor. Gerçekten o kişi mi yanlış yoksa ben mutlu olmaktan mı korkuyorum? Bu ses benim sezgim mi yoksa beni korumaya çalışan ama aslında beni yalnızlığa mahkum eden o korkak gölgem mi? Bu yolculuğun en zor sınavıdır. Çünkü düşman dışarıda değildir, içeridedir. Ama müjde şu ki eğer sabotaj yaptığını fark edersen döngüyü kırabilirsin. O korkunun içinden geçip kalmaya cesaret edersen
İşte o zaman odan gerçekten temizlenmeye başlar. Ve temizlenen o oda artık eski eşyaları barındıramaz hale gelir. Artık sadece bir ilişkiyi değil, tüm hayatını yıkıp yeniden inşa etmen gerekecek. Hazır mısın? Çünkü artık geri dönüş yok. Eski sen ölüyor, yeni sen doğmak üzere. Sırada en büyük mimari değişim var. Yeniden inşa. Korkularını tanıdın, kaçışlarını fark ettin. Şimdi ne olacak? Her şey düzelecek mi? Hayır. Asıl deprem şimdi başlıyor. Gölgenle yaptığın o ateşkes, hayatında domino taşlarını devirmeye başlar. Çünkü farkındalık, geri dönüşü olmayan bir yoldur. Bir kez gerçeği gördüğünüzde artık yalanda yaşayamazsınız. Bu aşamada çok tuhaf, dışarıdan bakanlar için anlamsız görünen şeyler yaşamaya başlarsın. Yıllardır gittiğin iş bir sabah sana anlamsız gelir. İstifa etmek istersin. Çocukluk arkadaşlarınla yaptığın sohbetler yavanlaşır, onlardan uzaklaşmak istersin. Ailenin senin için çizdiği roller, üzerine dar gelen kıyafetler gibi seni boğmaya başlar. Etrafındakiler şaşkındır. Sana ne oldu? Neden değiştin? Ne güzel bir düzenin vardı. Onlara cevap veremezsin. Çünkü bu bir kapris değildir. Bu, ruhsal bir hayatta kalma mücadelesidir. Eski sen, eski hayatına sığmıyordur artık. Jung buna bireyleşme, individuation der. Bu, tırtılın kelebeğe dönüşmesi kadar acılı ve radikal bir süreçtir. Tırtılın kelebek olması için tırtıl olarak ölmesi gerekir. Şöyle düşün, senin ruhun bir ev. Yıllarca bu evi başkalarının zevkine göre döşedin. Ailen duvarları boyadı, toplum mobilyaları seçti, geçmiş travmaların çatıyı kapattı. Şimdi sen bu evin içine gerçek aşkı davet etmek istiyorsun. Ama o ev o kadar dolu, o kadar köhne ve temeli o kadar çürük ki, oraya giren her güzel şey kısa sürede o rutubetten nasibini alıyor ve çürüyor. İşte içsel yeniden yapılanma, inner restructuring burada devreye girer. Evren eline bir balyoz verir ve der ki, yık. Sadece duvar kağıtlarını değiştirme, temeli kaz. O çürük kolonları, yani o kurban psikolojisini, o ben değersizim inançlarını, o fedakar çocuk rollerini yık. Bu süreç korkutucudur. Çünkü enkazın ortasında kalırsın. Kim olduğunu sorgularsın. Eğer ben o başarılı iş adamı değilsem, eğer ben o herkesin yardımına koşan iyi kız değilsem, ben kimim? Hiçlik. İşte o hiçlik en bereketli topraktır. Çünkü ancak o boş arsaya tamamen sana ait, senin gerçeğini yansıtan sağlam bir bina inşa edebilirsin. Bu süreçte en büyük tuzak nedir biliyor musun? Acına aşık olmak. Nadir ruhlar bazen acılarını bir kimlik madalyası gibi taşırlar. Ben çok çektim. Ben çok derin olduğum için kimse beni anlamıyor. Benim kaderim yalnızlık. Jung bizi uyarır. Bu hikayeler egonun son kalesidir. Acını kutsallaştırmayı bırak. O eski, yıpranmış bavulu elinden bırakma zamanı geldi. Hayal et. Elinde yıllardır taşıdığın, içi kırık dökük anılarla, eski sevgililerin hayaletleriyle, affedemediğin hatalarla dolu kocaman bir bavul var. Kolun kopuyor, sırtın ağrıyor. Ama o bavul o kadar tanıdık ki onsuz yürümeyi bilmiyorsun. Gerçek aşk o bavulu taşıyan ellere sığmaz. Ellerinin dolu olması, yeniye yerinin olmaması demektir. Yeniden inşa süreci, o bavulu yolun kenarına bırakıp, hafiflemiş bir şekilde, belki biraz korkarak ama dimdik yürümeye devam etme cesaretidir. Ve sonra bir mucize olur. Sen gerçek sen olmaya başladığında, yaydığın enerji frekansı değişir. Artık beni tamamla diye bağıran bir yarım değil, ben tamım ve paylaşmaya hazırım diyen bir bütün olursun. Yalan söyleyen insanlar artık sana yaklaşamaz. Enerjin onları iter. Seni kullanmak isteyenler barınamaz, sınırların onları yakar. Sadece senin bu yeni, otantik frekansına uyumlanabilenler hayatına girmeye başlar. Bu aşama seni yalnızlaştırabilir, evet. Ama bu, kalitesiz bir kalabalıktansa kaliteli bir yalnızlıktır. Çünkü artık biliyorsun, sen kendinle tam olmadan bir başkasıyla biz olamazsın. İki yarım bir etmez, iki yarım sadece iki kat sorun eder. Ama iki tam insan yan yana geldiğinde, işte o zaman evrenin senfonisi çalmaya başlar. Evin temeli atıldı, duvarlar sağlam, içerisi ferah ve senin gerçeğinle aydınlanmış durumda. Şimdi sadece tek bir şey kaldı. En zor, en paradoksal adım. Her şeyi yaptın, hazırlandın, dönüştün. Şimdi evren senden o çok istediğin şeyi, aşkı bulma arzusunu bırakmanı istiyor. Teslimiyet. Kazanmak için vazgeçmeye hazır mısın? Ve şimdi
Yolun sonuna ama aslında her şeyin başladığı o gizemli kapıya geldik. Yalnızlıkla savaştın, aynalardaki yansımalara aldandın, kendi gölgenle güreştin, eski benliğini yıktın ve yeni bir sen inşa ettin. Evin hazır, ruhun temiz. Peki aşk nerede? Neden hala gelmedi? İşte evrenin sana son ve en büyük şakası, en derin paradoksu burada gizli. Ona sahip olmak için ona muhtaçlığını bırakmak zorundasın. Buna teslimiyet diyoruz. Çoğu insan teslimiyeti yenilgi sanır. Aramayı bırakırsam umudumu kesmiş olurum, yalnız öleceğim diye korkar. Oysa Jung ve kadim öğretiler tam tersini söyler. Siz bir şeyi ne kadar takıntılı bir şekilde ararsanız o şey sizden o kadar kaçar. Çünkü arama eyleminin kökünde yokluk enerjisi vardır. Evrene sürekli şu mesajı verirsiniz: bende yok, ben eksiğim, ben muhtacım. Ve evren yasası gereği sana yokluğu çoğaltarak geri verir. Ve evren yasası gereği sana yokluğu çoğaltarak geri verir. Kendini derin bir suda düşün. Yüzme bilmeyen biri gibi panik içinde çırpınıyorsun. Tutunacak bir dal, beni kurtaracak bir el lazım diye bağırıyorsun. Sen çırpındıkça su seni içine çeker. Sen debelendikçe batarsın. Ama ne zaman ki durursun, ne zaman ki bedeni gevşetip "tamam, suyun kaldırma kuvvetine güveniyorum" dersen, işte o an hiçbir çaba sarf etmeden suyun yüzeyine çıkarsın. Aşk da böyledir. Onu kovaladığın sürece o bir av, sen bir avcı olursun ve av her zaman avcıdan kaçar. Ama durduğunda, sadece kendi hayatını, kendi merkezinde, kendi keyfinle yaşamaya başladığında aşk senin o sakinliğine, o bütünlüğüne çekilir. Hatırla, odanın ortasında kaybettiğin bir anahtarı sinirle, hırsla ararken asla bulamazsın. Ne zaman ki "tamam, vazgeçtim, bir çay içip sakinleşeyim" dersen, gözün masanın üzerindeki o anahtara ilişir. O hep oradaydı ama senin telaşın gözlerini kör etmişti. Psikolojide buna paradoksal niyet denir. Arzuyu serbest bıraktığında direnç ortadan kalkar. Belki de duymuşsundur o hikayeleri. Yıllarca doğru kişiyi arayan, flört uygulamalarından çıkmayan, her hafta sonu "belki bu sefer" diye dışarı çıkan insanlar sonunda yorulup "yeter artık, ben kendime odaklanacağım, hobilerime döneceğim, seyahat edeceğim" dedikleri anda hiç beklemedikleri bir yerde, bir kitapçıda, bir sırada, bir seyahatte hayatlarının aşkıyla karşılaşırlar. Bu tesadüf değildir. Bu enerjinin değişimidir. Çünkü o an yaydıkları frekans artık "beni kurtar" değil, "ben hayatımdan memnunum, bana katılmak ister misin" frekansıdır. İşte varış noktası burasıdır. Muhtaçlıktan arzuya geçiş. Muhtaçlık, "sen olmazsan ben ölürüm" der. Bu yüktür. Kimse bu yükü taşıyamaz. Gerçek sevgi ise "sen olmazsan da ben tamım ama seninle bu bütünlüğü paylaşmak, hayatı kutlamak istiyorum" der. Bu hafiftir. Bu davetkardır. Sevgili yolcu, eğer şu an bu videonun sonuna kadar geldiysen, bil ki sen sıradan bir hikayenin kahramanı değilsin. Senin yolun biraz daha uzun, biraz daha engebeli, biraz daha yalnız geçmiş olabilir. Diğerlerine imrenerek baktığın zamanlar oldu, biliyorum. Ama unutma, hızlı büyüyen kavaklar çabuk kurur. Asırlık çınarların büyümesi ise zaman alır. Evren seni cezalandırmadı. Evren seni hazırladı. Seni o kalabalıklardan ayırdı, ta ki sen kendi sesini duyana kadar. Seni aynalarla sınadı, ta ki sen kendi içindeki gücü fark edene kadar. Seni yıktı, ta ki sen sarsılmaz bir temel inşa edene kadar. Ve şimdi senden son şeyi istiyor. Gevşe. Ellerini o sımsıkı tuttuğun dümenden çek. Hayata güven. Sen artık o eski, korkak, eksik hisseden çocuk değilsin. Sen, kendi gölgesiyle dans etmeyi öğrenmiş, kendi ışığıyla parlayan bir ruhsun. Başını kaldır. Aşkı aramayı bırak. Sadece ol. Çünkü güneş, onu görmek için çabalayanlara değil, başını kaldırıp gökyüzüne bakanlara doğar. Ve inan bana, senin güneşin doğmak üzere. Belki yarın. Belki hiç beklemediğin bir salı günü. Ama gelecek. Sessizce, sakince, sanki 1000 yıldır seni bekliyormuş gibi doğal bir şekilde gelecek. Ve o geldiğinde tüm bu yalnızlıkların, tüm bu bekleyişlerin nedenini anlayacaksın. Diyeceksin ki, meğer her şeye değermiş. O güne kadar kendi bahçeni güzelleştirmeye devam et.
Kelebekler güzel bahçelere kendiliğinden gelir. Bu yolculukta yalnız değilsin. Eğer bu hikaye senin ruhuna dokunduysa, eğer bu kelimelerde kendini bulduysan, aşağıya bir iz bırak. Senin gibi binlerce nadir ruhla aynı gökyüzüne baktığımızı bilmek bize güç verecektir. Yolun açık, kalbin ferah olsun. Şimdilik hoşça kal. Ama en önemlisi kendinle kal.